Orta Doğu'da yeni bir çatışma cephesi mi açılıyor? İsrail kendisini başka bir sıcak çatışma ortamına daha sürüklüyor. Gazze'nin 93 kilometre uzaklığındaki Batı Şeria'da İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalara tanık oluyoruz. İsrail hem ordu güçleri hem de Yahudi yerleşimcilerle bölge üzerinde hakimiyetini gittikçe güçlendiriyor. Batı Şeria'yı kendi toprağı yapmak İsrail'in en önemli misyonlarından. Bu açıdan Batı Şeria Filistin'in geleceği konusunda oldukça önem arz ediyor. Biz de bölgedeki mevcut durumu ve gelecekte bizi neler beklediğini ele almak istedik. İsrail Batı Şeria'ya 20 yıl sonra büyük çaplı bir askeri baskın gerçekleştirdi. Eş zamanlı yürütülen baskınlar 27 Ağustos'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin, Tulkarim, Tubas ve Nur Şems bölgelerinde meydana geldi. Günlerdir devam eden saldırılarda en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi. Peki İsrail Gazze ile birlikte gözünü Batı Şeria'ya mı dikti? Netanyahu'nun yeni hedefi bu bölge mi? Silahlı Yahudi yerleşimciler neden Batı Şeria'ya yerleştiriliyor? Filistinli silahlı gruplar nasıl karşılık verecek? İsrail ordusunun son Batı Şeria baskınının detayları neler? Bundan sonra ne olacak? Tüm bu soruları İbn Haldun Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Yusuf Özdemir ile cevaplamaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. İsrail'in ilhakını planladığı Batı Şeria tam olarak neresi ve önemi ne? Öncelikle Batı Şeria'nın ne anlama geldiğine bakalım. Şeria, Orta Doğu'da bir nehir. Ürdün Vadisi boyunca akan nehir son olarak Lut Gölü'ne dökülüyor. Şeria Nehri'nin batı kısmı Batı Şeria ismini almış. Peki doğusunda ne var? Nehrin diğer tarafındaysa Ürdün bulunuyor. Batı Şeria'nın denize kıyısı yok. 2,8 milyon Filistinliye ev sahipliği yapıyor. 1967'de Arap ülkelerle yaptığı savaş sonrası İsrail bu toprakları işgal etti. İsrail işgali uluslararası toplum tarafından tanınmıyor. Oslo anlaşmalarıyla 1990'lı yıllarda kurulan Filistin yönetimine Batı Şeria'daki bazı bölgeler devredildi. Dünyasında işte yeni dünya düzeni diye ortaya çıkan bir formülle Filistin'e bir yöntem, bir yol çizildi. Ve Filistin bu işte barış anlaşmasının üzerinden yaklaşık işte bir 30 yıl kadar geçti. Süreç değişti. Gazze işgali yaşandı. Bugün bir soykırım yaşanıyor. İsrail giderek işte Yahudi yerleşimcilerle birlikte giderek varlığını güçlendiriyor. Ancak buna rağmen işte İsrail'in ve Batı özellikle kamuoyunun ve siyasi karar alıcıların beklentisi Filistinlilerden bu 1990'da çizilen dünya sisteminin işte Filistinlere verdiği Oslo anlaşmasını kabul etmesi. Anlaşmalarla Batı Şeria 3 bölgeye ayrılacaktı. Bunlar A, B ve C bölgeleri olarak isimlendirildi. Bu harflendirmelerin ne anlam ifade ettiğine gelecek olursak, A bölgesi tamamen Filistin yönetimine verildi. B bölgesinde ise Filistin ve İsrail arasında ortak kontrol oluşturuldu. C bölgesi ise tamamen İsrail tarafından yönetiliyor. Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Nablus, Ramallah gibi böyle büyük şehirler Filistin'in ulusal yönetiminin otoritesinde. Yalnız bu A bölgesi ve %17'lik bir kısmı oluşturuyor. B bölgesi ise işte İsrail işgali altında ancak işte belediye hizmetleri vesaire Filistin yönetimi sorumluluğunda. Bu da %23'lük bir kesimi oluşturuyor. Hesaplayacağınız üzere yaklaşık %60'lık bir kesim, %59'luk bir kesimse büyük İsrail kontrol altında tamamen. Peki Batı Şeria'yı kim yönetiyor? Filistin yönetiminin Batı Şeria'daki varlığı ne? Bölgede Filistin yönetimi de söz sahibi. Ancak tüm Batı Şeria İsrail tarafından kuşatılmış durumda. İsrail istihbaratı tüm bölgeyi çepeçevre sardı. Filistinlilere göz açtırmıyor. Her yer İsrail tarafından izleniyor. İsrail'in varlığının ve Yahudi yerleşimcilerin güvenliğinin sağlandığı kontrol noktalarının sayısı 750'nin üzerinde. Bu noktalarla ayrıca Batı Şeria'da kentler ve köyler arasındaki iletişimin engellenmesi amaçlanıyor. Tabii ki Filistin yönetimi de bu tarz bir şeyden, İsrail ilerlemesinden açıkçası rahatsız. Filistin yönetiminin varlığı bir devleti andırıyor. Fakat devlet denemez. Bakanlıklar ve diğer hükümet kurumları işliyor. Yönetimin bir ordusu yok. İsrail tümüyle buna karşı çıkıyor. Bu minvalde Batı Şeria'da nihai güç İsrail'in elinde. Bölgede yalnızca kısıtlı imkanlara sahip Filistin güvenlik güçleri var. Baş kaldıramasınlar diye İsrail gelişmiş silahlara sahip olmalarını istemiyor. Öte yandan İsrail'le güvenlik koordinasyonu yürütüyorlar ve Batı Şeria'da asayişi sağlıyorlar. Halk ise yönetimi İsrail'in işgaline olanak sağlayan işbirlikçi olarak görüyor. Peki Batı Şeria'da hangi Filistin silahlı gruplar var? Bölgede İsrail'e karşı silahlı faaliyet gösteren birçok grup bulunuyor. Bizse bunların yalnızca daha güçlü olanlarını ele alacağız. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları, İslami Cihat Hareketi,
El-Aksa Şehitleri Tugayları ve son dönemde kurulan Aslanların İni bölgede İsrail'e karşı silahlı faaliyet gösteren gruplardan. Daha çok Batı Şeria'nın kuzeyinde aktifler. Cenin, Nablus, Tulkarim, Tubas ve Nur Şems gibi bölgelerde silahlı gruplar güçlü varlığa sahip. Gruplar zaman zaman bölgedeki İsrail güçlerine silahlı ve bombalı saldırılar düzenliyor. Bazı zamanlarda İsrail topraklarına roket ateşliyor. Silahlı gruplar açısından dikkat çekici bir nokta var. Son yıllarda bölgede yeni bağımsız direniş grupları boy göstermeye başladı. Herhangi bir siyasi çözümünün bulunamayışı, İsrail'in bölgede artan baskıları ve zulmü çerçevesinde Filistinliler son 4 yılda direnişi silahlı olarak sürdürmeye başvurdu. Özdemir sahadaki durumu şöyle anlattı. Bildiğimiz kadarıyla birkaç yıldır, yani yaklaşık 2-3 yıldır bu tarz bir faaliyet ve bir yani genişleme şeyi var. Yani güçlenme ve kamplardan yani bu gruplara destek olduğunu biliyoruz ve büyük ölçüde sahadan gelen şeyler de haberler de bilgiler de güçleri ve kapasitelerinin olabildiğince geniş olduğunu bize gösteriyor. Özellikle genç Filistinlilerin İsrail'e karşı silahlandığını görüyoruz. Bu aslında İsrail işgalinin artan şiddetinin bir sonucu. Gençler kendilerini ve halkı bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin ve İsrail ordusunun baskınlarından korunmak için bireysel olarak silahlanıyor ya da silahlı gruplara katılıyor. Filistinlilerin hem bireysel hem de gruplaşma yoluyla çeşitli askeri stratejiler geliştirdiği de görülüyor. Örneğin yalnız kurt saldırılarıyla İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler hedefleniyor. Bazı zamanlar Filistinli silahlı gruplardan bağımsız olarak gerçekleştirilen bu bireysel saldırılar İsrail'i gafil avlıyor. Bu eylemlerin İsrail istihbaratının bölgedeki üstün varlığına rağmen gerçekleşmesi dikkatleri çekiyor. Peki İsrail'in son geniş kapsamlı baskınlarından sonra Batı Şeria'yı ne bekliyor? İsrail Filistinlilerin silahlı direnişinden rahatsızlık duyuyor. Gazze bahanesiyle 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki askeri varlığını artırmış durumda. Aslında aşırı sağcı isimlerin bulunduğu kabinenin başa gelmesiyle İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki mevcudiyeti gün geçtikçe fazlalaştı. Bu böyle sanılsa da aşırı sağ hükümetinden önce 2022 yılının başı itibariyle eski hükümet bölgede İsrail askerinin yoğunluğunu pekiştirdi. O tarihlerden bugüne İsrail, Batı Şeria'ya günlük olarak baskınlar düzenliyor. Daha önce pek tanık olunmayan hava saldırıları da artışta. Filistinlilerin yaşadıkları yerlere yönelik baskınlar da hayata çekilmez kılıyor. Bu saldırılarda 2022'den bu yana yaklaşık olarak 1000 Filistinli öldürüldü. İsrail son olarak 27 Ağustos'ta Batı Şeria'nın kuzeyine çok büyük bir askeri operasyon başlattı. Terörle mücadele operasyonu olarak adlandırdığı baskınlarla Filistinli savaşçıları hedef aldığını açıkladı. Ancak Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'da da siviller İsrail'in saldırılarından oldukça muzdarip. Baskınların başlamasından bu yana Cenin, Tulkarim, Tubas ve Nur Şems'te saldırılar devam ediyor. İsrail bir haftada 6'sı çocuk 30'dan fazla Filistinliyi öldürdü. Kuzeydeki sivil altyapıya büyük ölçüde hasar verdi. İsrail'in 7 Ekim'den itibaren yapmaya çalıştığı şey Gazze'de de bunu şahit olduğumuz süreç. Şiddetin dozunu giderek arttırarak Filistinli halkın direnişe olan bağlılığını ve desteğini kırmak ve Filistinli direniş gruplarını Filistinli halkın işte yaşam kaynaklarına saldırarak yıpratmaya çalışmak. Bu bir işte psikolojik harp, bir şiddet harbi söz konusu elbette. Bunun diğer bir tarafı ise psikolojik bir harekat. Batı Şeria'da da bunu ciddi bir şekilde görmek mümkün, yani bahsettiğiniz işte altyapıların hedef alınması süreci veya işte büyük bir yani kitlesel bir kayıp olmaması Batı Şeria'da daha nokta operasyonlarıyla belli hedeflerin alınması bize bunu gösteriyor. İsrail aslında Gazze'dekine kıyasla Batı Şeria'da pek çok şeye sahip. İstihbari bilgiye sahip. Yani sahadaki işte Shin Bet'le o birlikte sahadaki istihbaratı daha güçlü İsrail'in Batı Şeria'da. İsrail söz konusu baskınlarla Filistin'in direniş gruplarının İsrail'e meydan okuyacak kadar güçlenmemesini sağlamaya çalışıyor. Peki İsrail Gazze'den sonraki yeni hedef olarak Batı Şeria'yı mı seçti? Savaş buraya taşınır mı? İsrail Batı Şeria'yı Gazze'den sonra ikinci en önemli cephe ve bir savaş alanı olarak görüyor. Bölgede Filistinlilerin yaşamasına rağmen topraklar kendisine aitmiş gibi hareket ediyor. Bir tane bile Filistinli bırakmayana dek bölgedeki varlığını artırmaya kararlı. Başbakan Benjamin Netanyahu, Time dergisinde kaleme aldığı bir yazıda Batı Şeria hakkında vatanımızın bir parçası demişti. Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında gösterdiği haritada Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edildiği görülüyor. Kendisi zaten daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da Batı Şeria'nın ilhak edildiği haritayı kullanmıştı. Gazze'den sonraki hedef kaçınılmaz olarak Batı Şeria. Çünkü en büyük zaten amaçlarından bir tanesi İsrail'in Filistinlilersiz bir Filistin yaratmak. Yani en büyük hedef o. İsrail açısından ta işte 1948'lere
den takip edebileceğimiz kadarıyla ve daha öncesinde işte Siyonist düşünceye atfedebileceğimiz bir durum bu. Dolayısıyla haritayı gözünüz önüne getirdiğinizde aslında ortada bir işte İsrail devleti var ve bu İsrail devletinin yanında işte Gazze bir köşede, Batı Şeria bir köşede aslında İsrail yapmaya çalıştığı bu sınırı tamamen olabildiğince genişleterek o haritanın büyük ölçüde tamamen İsrail devletine ait olmasını sağlamak. Tüm bunlar İsrail'in Batı Şeria'yı gelecekte tamamen kendi toprakları haline getirme misyonunu kanıtlar nitelikte. Şimdi ise bölgeyi bir savaş alanına dönüştürüyor. Yeni bir cephe haline getiriyor. Bahanesi de Filistinlilerin silahlanması. İşgal altındaki bir toprakta yaşayan kimselerden işgalcisine silahlı yahut silahsız tepki göstermemesini beklemek gülünç olurdu. Filistinliler de bunu yapıyor. İsrail'in artan şiddetinden bıkmış durumdalar. Bu da onları ellerine silah alıp işgalciyi bunaltma ve Batı Şeria'dan sürmesine itiyor. Bölgede işgalci yalnızca İsrail değil, kendi halkı da bu işin gönüllüsü. Batı Şeria'da yaşayan binlerce sivil Yahudi yerleşimci var. Birçoğu da silahlanmış durumda. Filistinlilerin kalan son toprağını da gasp edene kadar durmayacaklar. Şimdi bunları ele alalım. Burada büyük ölçüde yapmaya çalıştığı şey benim kanaatim İsrail'in Oslo sürecinde ki kurduğu düzenin olabildiğince korunabilmesini garanti etmeye çalışıyor İsrail. İsrail aslında 7 Ekim'in intikamı olarak yalnızca Gazze'de Filistinli katletmekle kalmıyor. İntikamını ayrıca Yahudilere Filistinlilerin Batı Şeria'daki topraklarını gasp ederek de alıyor. Bu eylemlerle İsrail işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak ederek kendi toprağı haline getirmeyi ve etnik temizlik yaparak Filistinlileri bölgeden tamamen çıkarmayı planlıyor. Etnik temizlik Yahudi yerleşimcilerin bölgeye yerleştirilmesi ve Filistinlilerin bölgeden çıkarılmasıyla oluyor. Mevcut durumda İsrail'in deyimiyle yasal sayılan 176 yerleşim yeri var. Bu noktalarda 500 bine yakın Yahudi yerleşimci yaşıyor. İşte silahlı Yahudi yerleşimciler aslında İsrail'in bir siyaset aracı. Yahudiler Batı Şeria'nın kendilerine ait olması gerektiğine inanırken buraları kutsal topraklar olarak görüyorlar. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de yerleşimcilerden. Smotrich, Filistin'i devlet olarak tanıyan her ülkeye karşılık Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri kuracaklarını açıklamıştı. Kendisi yerleşimci sayısını 1 milyonun üzerine çıkarmayı planlıyor. İsrail ordusu Batı Şeria'daki Yahudilere de kalkan olmuş durumda. Hem onların güvenliğini sağlıyor hem de yerleşimciler Filistinlilere yönelik saldırılar yaptıklarında onları koruyor. Batı Şeria'da terör estiren silahlı Yahudi yerleşimciler İsrail ordusu tarafından da destekleniyor. Filistin halkına yönelik saldırılarda İsrail tarafından kasıtlı olarak örtbas ediliyor. İsrail tarafında Yahudi yerleşimcilerin faaliyetlerinin İsrail'e zarar verdiğine dair açıklamalar yapılıyor. Ancak bunlar uluslararası kamuoyuna biz yerleşimcilerin silahlı faaliyetlerini olumsuz buluyoruz imajı çizme arayışından başka bir şey değil. Zira bugüne kadar İsrail yerleşimcilerin her türlü faaliyetine göz yumdu. Bugüne gelindiğinde ise yerleşimciler elini kolunu sallayarak Filistinlileri rahatsız eden, topraklarını gasp eden ve İsrail'in bir aracı haline gelen varlıklar oldular. Yani silahlı Yahudi yerleşimciler İsrail'in bir politikası. Daha öncesinde örneğin işte 2005 yılında 2005 yılından önceki dönemde mesela biz bunları Gazze'de görüyorduk. Gazze'deki işte Yahudi yerleşimciler söz konusuydu. Sonra İsrail bir politika gereği işte Gazze'den bu Yahudi yerleşimleri çekti ve Gazze'yi bir sıkıştırdı. Bir cebe sıkıştırdı. Bugün son 17 yıldır olduğu gibi bir ablukaya sıkıştırdı. Bu da bir başka formülü aslında. Bir benzer formülü diyebiliriz. Yani silahlı Yahudi yerleşimciler orada bir taciz pozisyonu sürdürüyor Filistinlilere. Peki bundan sonra bizi ne bekliyor? İsrail her geçen gün Batı Şeria üzerinde baskısını artırıyor. Saldırılar düzenli ve sistematik bir biçim almış halde. Filistinlilerin altyapısı yok ediliyor, evleri yıkılıyor, arazilerine el konuluyor, kısacası bir saniye bile İsrail tarafından rahat bırakılmıyorlar. Yahudi yerleşimcilerin Filistinliler üzerinde kurduğu baskı ve kışkırtma çabaları da gün geçtikçe fazlalaşıyor. İsrail tüm bu eylemleriyle Batı Şeria'daki Filistinlilerle karşı karşıya gelmeye çalışıyor. Filistinliler ise işgalden yılmış durumda. Bu da onları silaha başvurmaya itiyor. Aksa Tufan Operasyonu Filistin direniş gruplarının çok uzun vadeli bir programa yayılıyor. Yani ilk günden itibaren 7 Ekim saldırısı gerçekleşti ve sonrasındaki İsrail reaksiyonu ve kitlesel kıyımının bize gösterdiği şey bu sürecin yani erken dönemden itibaren bunu söylemekten kaçınmıyorum ben. Yani bir 4-5 yıl bizimle birlikte olacak. Çünkü uzun vadeli bir bu mücadele. İsrail'in saldırılarının bölgede çatışmaları artıracağı ve şekillendireceği düşünülüyor. Silahlı gruplar haricinde genel olarak Batı Şeria'da Filistinlilerin ayaklanmaya kalkıştığı bir senaryo görmek gelecekte oldukça muhtemel. Çünkü herhangi bir halkın kendi topraklarına göz koyan bir işgalciye baş kaldırmayacağını düşünmek absürt olur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kaliteli içerikler için kanalımıza abone olabilirsiniz.
Orta Doğu'da yeni bir çatışma cephesi mi açılıyor? İsrail kendisini başka bir sıcak çatışma ortamına daha sürüklüyor. Gazze'nin 93 kilometre uzaklığındaki Batı Şeria'da İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalara tanık oluyoruz.